Herkese merhaba arkadaşlar. Emekli bir tanıdığım bana hayatının çok büyük bölümünün bittiğini ve istediği hiçbir şeye ulaşamadığını anlattı. Ben de ona Bucket List diye bir film olduğunu, onu izlemesi gerektiğini söyledim. Kendisi izledikten sonra güldü ve bana dedi ki, burası Türkiye Fulya. Nasıl olacak o işler? Benim sadece bir tane emeklilik maaşım var dedi. Oysa ona verdiğim tavsiye çok netti. Sadece hayal ettiğin, istediğin ama yapamadığın her şeyi bir yere yaz. Bu kadar netti. Ve bunu konuşmamızın üzerinden çok kısa bir zaman sonra hayal ettiği, düşündüğü, o gün konuştuğumuz birçok şey gerçekleşti. Nasıl sorusu gerçekten çok derin bir sorgulama. Aslında burada temel amacımız ulaşmak istediğimiz hedefe dair çözümler bulabilmek. Oysa beynimize nasıl diye soru sorduğumuz zaman onda yarattığımız tek bir şey var. Kaygı ve korku üretimi. Nasıl olacak, nasıl yaparım? Bu gibi sorular aslında beynimizin harekete geçmesini engelleyen en önemli tuzaklar. Bunu anlayabilmek için aslında beynin nasıl çalıştığına odaklanmak lazım. Tam olarak şu an yazarın adını hatırlamıyorum ama siz internetten bakabilirsiniz. Mucize Beyin diye bir kitap var. Bu kadın beyin üzerine çalışan bir profesör. Yani uzmanlık alanında beynin hareketleri. Bu kadın bir sabah uyanıyor ve kendi felç geçirişini gözlemliyor. Ve bununla alakalı da bu kitabı yazıyor. Bu kitabı okuduktan sonra şunu fark ettim ki beynimiz her zaman bildiklerimizi temel alıyor. Beynimiz iki tane temel lobdan oluşuyor. Bir sol lobu var, bir sağ lobu var. Sol lobu sadece bildiklerimizle çalışıyor. Yani sadece bildiğimiz bilgileri temel alıyor. Ve eğer bunun hakkında yeterli bilgisi yoksa da bizi sorunlara karşı koruyabilmek için önümüze en olumsuz senaryoları döküyor. Oysa burada göz ardı edilen nokta sağ beynimizin varlığı. Sağ beynimiz tamamen hayal gücümüz, görselleştirme sanatımız gibi yoktan var ettiğimiz, somut olarak elle tutulamadığımız verilerin işlendiği bir yer. Ve biz nasıl sorusunu sorarak sadece beynimizin sol tarafını çalıştırıyoruz. Ve asıl nasılı oluşturacak taraf beynimizin sağ tarafı olduğu için ve bu sağ tarafındaki kodlar sol taraf tarafından algılanamadığı için de beynimiz sürekli korku ve endişe üretiyor. Bu da bizim harekete geçme yeteneğimizi ciddi anlamda engelliyor. Bu yüzden de finansal özgürlük alanında çalışmak isteyen herkes için en önemli sorun şu. Eylem her şeyin başlangıcıdır. Eğer siz finansal olarak özgür olmak istiyorsanız nasıl sorusunu ertelemelisiniz. Benim temel mottom her zaman kervan yolda düzülürdür. Bir yola çıkarsınız, o yol size ihtiyaçlarınızı an be an zaten belirler. Nasılı sorduğunuz anda kendi kendinize çelme takmış ve yere yapışmış olursunuz. O nedenle eğer kendinize ait bir yaşam tasarlamak istiyorsanız, eğer finansal özgür olmak istiyorsanız ve artık zamanınızı satmadığınız, kendi hayatınıza odaklanabildiğiniz bir yaşam istiyorsanız, öncelikle nasıl sorusunu bir kenara bırakacaksınız, karar vereceksiniz ve eyleme geçeceksiniz. Böylece beynin sınırlı, limitli, eski deneyimlerden kaynaklanan, elindeki var olan bilgiye göre çıkarımlarından kendinizi uzak tutmuş olacaksınız. Harekete geçtiğiniz anda önünüze çıkan her şey beyninizin içindeki arzu loblarını harekete geçirecek. Siz başardıkça kendinizi biraz daha ödüllendireceksiniz. Siz ödüllendirdikçe beyniniz de kendini ödüllendirecek. Ve yavaş yavaş aslında olmak istediğiniz, yaşamak istediğiniz hayat sizin gözünüzün önünde somutlaşmaya başlayacak. Bu yüzden diyorum ya, öncelikle şu finansal durumunuzu somutlaştırmaya üşenmeyin. Bir kontrol edebildiklerinize bir odaklanın bakalım. Ya belki gelirlerinizi çok iyi kontrol edemiyor olabilirsiniz şu an ama giderlerinizi kontrol edebilirsiniz.
Bir aylık yaşam maliyetlerinizi, bunların yüzdesel karşılıklarını, kredi kartı borçlarınızı, bunların geliriniz oranındaki karşılıklarını, harcama alışkanlıklarınızı, bu alışkanlıkların size mali olarak neye mal olduğunu güzelce listeleyin ve beyninize öncelikle bu veriyi bir verin bakalım. Beyniniz bundan bir çıkarımlar yapsın ve böylece bir ilk adımı atın. Bunu istiyorum, bunu hedefliyorumdan çıkıp ve deyin ki ben artık bilinçli harcama planı yapıyorum. Gelirimin her ay %10'unu birikim hesabıma atıyorum. Giderim ne olursa olsun, borçtan bile ölsem mutlaka %10'unu yatırım hesabıma atıyorum. Ve bu gider seviyemi artık kendi kontrolümün altına alıyorum gibi kendi kendinizi harekete geçirecek eylemlerde bulunun. Ve oturun, ben her zaman bunu yaparım. En kötü senaryoyu düşünün. Eğer en kötü senaryomuzda dahi bir çıkış yolunuz varsa bunu yapmanızı hiçbir şey engelleyemez.